Aptalların karşısında eğer zekanıza güveniyorsanız aptalca yenilmemeniz lazım. Yani kendi yaptığınız hatalar yüzünden aptala yenilmemeniz lazım. Zeka sizdeyse o zekayı göstermeniz lazım. Bu bir. Ama sahicilik diye bir şey var. Joker gibi kullanıyoruz ama vicdan dediğimiz şeydir o. Çok abartılı, çok böyle mistik, gizemli bir şeyden söz etmiyorum. Vicdan bizim duygularımızın olduğu alan demektir. Bilincin dışıdır. Kendimizi kendimiz gibi hissettiğimiz yerdir. O zaman kendimizi nasıl kendimiz hissedeceğiz? Kendimize saygımızı nasıl koruyacağız? Konuşmazsak, içimizi dökmezsek, yas halinde bile ya ölülerimizin arkasından ağlayamazsak, saçımızı başımızı yırtamazsak ne zaman biz kendimizi insan gibi hissedeceğiz? Farazya, Yunanca bir tabirdir. Foucault'un böyle bir kitabı vardır. Farazya diye. Farazya Antik Yunan'da 2500 yıl evvel en önemli erdemlerden bir tanesiydi. Ve çok basit bir ölçütü vardı farazyayı. Söyleyeceğin sözün karşılığında ölüm olması lazım. Ölüme rağmen, öldürülme tehlikesine rağmen sözünü söyleyebilmek demektir farazya. 2 tane büyük örneği vardır. Bir tanesi en kolayını söyleyeyim. Sinoplu Diyojen. İskender kendisine gelmiştir. Kesin bunun kafasını dese keserler. Arşimet'i bir asker öldürdü. Kumda matematiksel işlem yapıyordu Arşimet. Bir tane asker ayağıyla kuma basınca ya çek ayağını demiş şeyini bozuyorsun. Kargısıyla öldürmüş. Koskoca Büyük İskender. Menkıbe bu ya. Sinoplu Diyojen işte fıçıda yaşıyor. Kiniklerden. Ne istiyorsun benden söyle ne ihtiyacın var filan gibi bir laf ediyor. Ne demiş hatırlarsın. O Ecevit'in çevirisi yanlış hatırlamıyorsam. Gölge etme başka ihsan istemem. Bu bir farazcadır. Diyojen'i öldürebilecek bir hükümdarın karşısında doğruyu söylemiş. Yani ölümü umursamıyor demektir. Bir tanesi Sokrates'tir. Sokrates'in savunmasını okuyanlar bilirler. Sözün doğruluğu, o sözün temsil ettiği bir hakikati temsil ediyorsa, hakikate yaslanıyor olmanın getirdiği bir güven vardır. Hiç mübalağa etmiyorum. Ölümü küçük gösterir adama. Yani eğer bilgelik diye bir şey varsa, bilgelik hakikate ihanet etmemektir. Her hakikati dışarı vurmak, söylemek gerekmez. Ama hakikati dile getirdiği için bir adamın başına geleceklere sabretmesi gerekir. Katlanması, öpüp başına koyması, hoş amedi eylemesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa o zaman kuş dili konuşur. İktidarın çok büyük bir narsizmiyle karşı karşıyayız. Küstah, küçümseyici, bize siz bir hissiniz diyorlar. Doğru, biz bir hiçiz. Peki onlar? Hiçte orantı olmaz. Hiç hiçtir yani. Az hiç, çok hiç olmaz. Hamilelik gibi. Yarı hamilelik olmaz. Yarı hiçlik olmaz. Diyelim ki biz siyasal açıdan bir hiç olabiliriz. Yani muhtarlığa adaylığını koysan 3 kişi belki annen baban sana oy vermez. Bu ne demek? Siyasal olarak bir hiçsin. O ise siyasal olarak hep kürsüde olan o. Çakarlı arabalarda korumalarla gezen o. Yani bütün kapılar onlara açılıyor. Siyasal olarak onlar hep, siyasal olarak biz hiçiz. İyi de demek gerekmez mi onlara? Aziz kardeşim, kantarla altın tartıyorsun, pırlanta tartıyorsun. İnsanın özü altın gibidir, pırlanta gibidir. Odun kantarıyla tartılmaz. Doğru, siyasette siyasi becerileri, başarıları, gücü bir adamın kantarla tartılabilir. Kelle sayısına bağlı. Bizde 100.000 kişi var. Bunu kaldırıyoruz. 300.000 kişi var. Biz %51 oy aldık. Siz %49 aldınız. Bak kantar ağır basıyorsa kantarla ölçülüyor. Ama insanlığı ölçen teraziler de var. İnsanlığı neyle ölçeriz? Kuyumcu terazisiyle. Gram gram ölçeriz. İnsanlıktan ne kadar payım var? Kantara gerek yok. Kantarda tartılırsak halk olarak biz
tek tek ele tartılırsak Kantar'da bir hiç mesabesinde olabiliriz. İyi de biz zaten Kantar'ı hiç tercih etmedik ki. Kantar'da tartılmaya hiç değer vermedik ama kuyumcu terazisinde tartılmaya çok değer verdim. Halk hangisiyle tartar? Halkın sağduyusu, kendisinin bile farkında olmayan o insani özü kuyumcu terazisi kullanır. Ama bütün bilinçli davranışlarında halk kantar kullanır. Güçlüye her zaman boyun eğer, her zaman güçlünün yanında yer alır. Kendisi sefil durumda olsa bile kendisi gibi sefil olanları satar, aşağılar, o güçlü olanın gücünden pay almaya çalışır. Şimdi biz birbirimizi neyle tartacağız? Kantarla mı, kuyumcu terazisiyle mi? Hangi yönümüzü ortaya çıkaracağız? Kuyumcu terazisiyle tartılabilecek yanlarımızı mı geliştirmeliyiz? Yoksa kantarlık yanları. Paraya vurursan şansımız yok yani. Pek para etmeyiz harbiden. Ama garip bir şekilde tarih kantar kullanmaz her zaman. Sanatçılara bir bakın. Van Gogh'u kantarla mı tartıyorsunuz? Kafka'yı kantarla mı tartıyorsunuz? O Wittgenstein'i kantarla mı tartıyorsunuz? Kuyumcu terazisiyle tartıyorsunuz. İnsandan, insanlık durumundan, insanın halinden anlayanların tartısında kaç gram çıkıyoruz? Ruhsal yanımız, tinsel yanımız kaç gram çıkıyor? Erdemlerimiz, mallarımız, mülklerimiz değil. Yani bu adamları nereden ölçeceksin? Aldıkları oy, işte yaptıkları görevler, bankadaki hesaplarındaki paralar filan. Onlara sen kimsin? Kaç paralık adamsın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bize bunu diyorlar. Bakıyoruz şöyle, harbiden haklılar da yani fazla bir numara da yok. Ne yapacağız? O zaman sus. O zaman fitne fesat çıkarma. Halkı birbirine düşürme diyorlar bize. Bize dediğim şahsıma söylemiyorum. Bana da diyorlardır belki konuşanlara. Abi tenekeyi kantarla tartarlar. Tenekeyi. Altın için ayrı bir terazisi gerekir. Ve erdemler, insani değerler o gramla tartılır. Kiloya gelmez. Bir gram bile çok gramdır. Çok kilodur. Çok büyük bir ağırlıktır. Çok az zamanımız var. İnsan olmak çok zor. Ama büyük felaketler, büyük afetler insanları eşitler. Ölüm karşısında herkes eşitlenir. Bu savaşlarda böyledir, salgınlarda böyledir. Yani kürsülere çıkıp oradan halkı tehdit edemezsiniz. Ayıp, ayıp. Devlet olsa suç bu. Ben yıllarca böyle düşündüm. Ölümü paylaştık, işkenceyi paylaştık, acıları paylaştık. Acıları paylaşmak kolay. Güdüsel çünkü. Paraları paylaşabilir misiniz? Mevkiyi paylaşabilir misiniz? Asıl sınav orada. Bakın bütün iktidarlar, bütün siyasi hareketler, bütün cemaatler acı çekerken, zor durumdayken dayanışırlar. Bir araya gelirler, kenetlenirler. Üzerlerine kaç ton bomba atarsanız atın onlara hiçbir şey olmaz. Ölürler dirilirler. Bir ölürler bin dirilirler. Emin olunuz. Tecrübeyle sabit. Fakat onca işkencede, onca acıda, onca yoksulluk, açlık, dayakta aslanlar gibi direnen çocuklar bir büfe kapmak için, 3 kuruş menfaat için en yakın arkadaşlarını satarlar. Başörtüsü olayları 28 Şubat filan işte değil mi İslamcıların dillerinden düşürmediği şeyler. O dönemde dayanışmak kolay. Dayak yiyorsun. Zulme uğruyorsun. Haksızlık yapıyorsun. Talebelerini okula sokmuyorlar. Başları kapanıyor filan diye. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar onlar daha çok kenetlenir. Biz öyle yapmıştık. Ama iş bakanlık dağıtımına müdürler, genel müdürler 5 yerden maaş alma, çakarlı arabalara binmeye filan gelsin. O adamlar birbirini bir kaşık suda boğarlar. Boğuyorlar. Niye bir kaşık su? Çünkü cüceleri boğarsın bir kaşık suda. İnsan cüceleşir o zaman. Menfaat paylaşıldığı zaman. Asıl aslanlar o zor zamanlarda değil, iyi zamanlarda o
verirken değil, alırken dayanabiliyor mu acaba? Peki beni ben yapan değerleri, öz saygımı neyle tartacaklar? Ya hiç düşündünüz mü? Öz saygınızı nasıl tartabilirler, nasıl ölçebilirler? Ancak öz saygısı olan, biraz sarraflık eğitimi almış olanlar ölçebilirler. Adam olan adam olanı tanır. Ciddiye aldığım, değer verdiğim bir adam bana bir ağır laf etse, hayal bile edemiyorum. Niye? Yani onun elindeki gerçekten sarraf terazisi, kuyumcu terazisi ise ve orada çok 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 hafif çıkıyorsak, yani bir hiçsek orada, bu hiç hoş bir durum değil. Beni kantarla tartıyor. Ben görüyorum birçok yerde. Şeyde işte bu konuşmaların altına yazılan yazılar filan var. Bir kısmına bakıyorum. Kantar var. Kantarlı erdem tartılmaz. Hükümet halkın ya da siyaset, iktidar ne derseniz deyin, halkın içindeki çok değerli insanları, kendilerini paralayan insanları kantarla tartmaya çalışıyor. Sen kimsin diyor. Hiçbir şey değil. Kim ya? Bir profesör, bir edebiyatçı, bir şair, bir düşünür, her neyse. Bir tiyatrocu, bir oyuncu. Kimsin lan sen diyor. Islık çalsan kaç kişi gelir? Vallahi 10 kişi gelmez. O yüzden halk erdemleri ölçecektir. Ve bunu istemeden yapacaktır. Kendi aleyhine olsa bile yapacaktır. Çünkü bu bölgede o ölenlerin, yaralananların, onların yakınlarının, yani hayatta olmayanların ruhları, yaşayanların ruhlarıyla birlikte hareket edecektir. Bu kantarla tartılır mı ya? Ruhtan söz ediyoruz. Maneviyattan söz ediyoruz. Mistik bir şey söylemiyorum. Tamamen edebi bir, metaforik bir dil kullanıyorum sadece. Dolayısıyla bölgenin o acılar içerisinde kıvranan ruhları isteseler de kantar kullanamayacaklar. Kantar için insanın bedeni dışsallığının ihtiyaçları gerekir. Her zaman buna inandım. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Erdemlerin yani kuyumcu terazisiyle ancak tartılabilecek insani özelliklerin o kantarla tartılabilecek dışsal kabukla ilgili, yani ceviz kabuğuyla cevizin içi, onlar cevizin kabuğunu tartarlar. Ama cevizin içinin hep daha değerli olduğuna inandım, inandırıldım. Çocukken aile terbiyemiz de böyleydi. Bu terazi karşısında hiçbir iktidar dayanamaz. Siyasal olarak bu krizi yönetmeye çalışanları uyardım. Geçmişi boyunca acılı bir ülke olduğumuz için, bu halk çok çektiği için Anadolu irfanı o halkın kalbindeki tartma duyusudur. Kendisine uzatılan eli bilir. Devletin elinde bilir. Jandarmanın elinde bilir. O zavallı kalkıp gelmiş delikanlının ya da oradaki giden mühendisin vesaire bir sürü değerli insan gitti. Yani halk gitti. O insanları da tanır. Ben o işte kadına bir bakın. 20 kişi kurtardım diyen kadına. Devlet gibi kadın. Onları hain ilan edecekler. Bilmem ne diyecekler. Susun diyecekler. Burada yaşamayın diyecekler filan. Neyiniz var? Neyinizi göstereceksiniz? Herkes ailesinden göstersin. Geçmişinden göstersin. Ama bir koşulu var. Bize kasalarınızda gelirseniz yenersiniz bizi. Bizim öyle kasalar yok. Binalarınız, mallarınız, mülklerinizle gelirseniz yine siz galip gelirsiniz. Geçmişi bilmiyorum ama şimdi gördüğümüz bu. Ama yüreğinizle gelirseniz orada artık tartılar değişmiş olur. O yüzden kimseye pabuç bırakmayın. Tehdit edebilirler. Bunlara pabuç bırakmayın. 2 gram haysiyetimiz var. Meclis kürsüsünden benim vekilim beni paylayamaz. Bu halkı paylayamaz.